Dostlar merhaba. Bugün farklı bir vinçteyim. Gemi vinci. Gözüküyor mu bilmiyorum. Geminin üzerindeki vinç. Vinç de kullanıyorum bu arada. Halatlı. Şimdi makine dairesine doğru çıkacağım. Ufak ufak. Vincimizin çıkışı böyle. İçeriden, göbekten çıkıyor. Hoppa. Çıkamadım. Evet. Oh, bu birinci kat. Şuradan bir tur döneceğiz. Şuradan devam. Evet, kule dişlisi. Gördüğünüz gibi dişliler burada. Yani bunun etrafında dönüyor. Makine dairesine geldik. Burası makine dairesi. Halatlar, tamburlar, hidrolik motor, elektrik motor. Operatör mahalline çıkalım. Evet, biraz eski bir şey. Eski bir vinç. Çalıştıralım. Evet, vincimiz çalıştı. Devam. Şu an yaklaşık 30 ton alacağım. Kapması büyük. Aldık. Şu an 30 ton. Gemiye doğru dönüyorum. Bu vinç bayağı bir mekanik bir vinç. Şöyle kolları falan göstereyim. Bu kollar yani çok mekanik. Elektronik hiçbir şey yok. Ama yani bunlar ağır koşullar için yapılmış. Uzun yıllar çalışılsın diye yapılmış. Genelde dökme yük, parça yüklerde kullanılır bu vinçler. Yaklaşık 30 ton kaldırıyor. Rahat rahat kaldırıyor 30 ton. İskeleye doğru dönelim. Biraz yavaş. Benim kullandığım makineye göre çok yavaş. Ama sonuçta vinç yani bu. Vinç mantığı.
açma kapama buradan. Closed kapıyor. Açmadan açtığı zaman basıyor yani. Tek mekanik şeyi bu. Yani elektronik, pardon. Dediğimiz yük klinger, çimentonun ham maddesi. Buradan Türkiye'de üretilip yurt dışına gidiyor. Bayağı bir sesli yani bu vinç. Çünkü konfor yok yani bu vinçte. Ne kaloriferi var, ne bir şey var, hiçbir şey yok. Yani levelerden bile anlaşılacağı şekilde 2 tane çubuk yani. Sarsıyor. Biraz pencereyi açalım. Diyeceğim de pencereyi açalım. Böyle geminin vinci bu. SHİP crane olarak geçiyor bu. İskeleyle bağımsız. Geminin kendi elektriğiyle çalışıyor.